Bugün Atlas Okyanusu'nun serin sularından başlayıp Güneydoğu Asya'nın tropikal ormanlarına kadar uzanan yeryüzünün en uzun ve en görkemli kesintisiz tren rotasında mistik bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu destansı serüvende rayların o büyüleyici ritmi eşliğinde kıtaları aşacak, pencerelerin ardında değişen medeniyetlerin sessiz geçişine tanıklık edeceğiz. Hazırsanız, zihninizi gürültülü dünyadan uzaklaştıracak ve ruhunuzu derin bir dinginlikle dinlendirecek bu masalsı kıtalar arası rüyaya doğru usulca süzülelim. Yolculuğumuzun başlangıç noktası, Portekiz'in Atlas Okyanusu'na bakan ve asırlık denizcilik hikayeleriyle yoğrulmuş şirin kıyı kasabası Lagos'tur. Mavi suların beyaz köpüklerle buluştuğu bu eşsiz liman, kâşiflerin asırlar önce bilinmeyene doğru yelken açtığı tarihi bir başlangıç noktasıdır. Trenimiz gardan yavaşça hareket ederken, okyanusun serin esintisi penceremizden sızarak yüzümüzü şefkatle okşar. İlk ray tıkırtısı, önümüzde uzanan 17.000 kilometrelik devasa maceranın en sessiz ve en heyecan verici habercisidir. Lagos'un sakin kıyılarından ayrılan tren, Portekiz'in zeytin ağaçları ve yeşil mantar meşeleriyle kaplı tepeleri arasından zarifçe süzülür. Yol boyunca sıralanan geleneksel beyaz badanalı evler ve küçük köyler, zamanın yavaş aktığı bir Akdeniz tablosunu andırır. Başkent Lizbon'a doğru ilerlerken, nehirlerin üzerine kurulmuş asma köprüler ve tarihi kale silüetleri penceremizde birer birer belirir. Bu ilk saatler, aceleden uzak ve insanın kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasını sağlayan son derece huzurlu bir zaman dilimidir. Lizbon'un tarihi garlarından yükselen o eski ve asil atmosfer, trenimizin vagonlarında geçmiş yüzyılların kokusunu yeniden canlandırır. Yolcuların sakin fısıltıları ve rayların monoton sesi, adeta bizi bu büyük seyahate hazırlayan bir meditasyon melodisine dönüşür. Kentin silüeti yavaşça geride kalırken, okyanus kıyısından kıtanın derinliklerine doğru uzanan raylar bizi gizemli bir geleceğe taşır. Portekiz'in el değmemiş kırsal manzaraları, doğanın sade güzelliğini gözler önüne sererek ruhumuzu yavaşça arındırır. Trenimiz kuzeye doğru kıvrılarak Portekiz'in engebeli nehir vadilerini aşar ve İspanya sınırına doğru ağır adımlarla ilerler. Yol boyunca uzanan üzüm bağları ve taştan yapılmış asırlık kemerler, geçmiş medeniyetlerin toprağa bıraktığı en güzel izlerdir. Sınırı geçmek, sadece coğrafi bir çizgiyi aşmak değil, aynı zamanda tamamen farklı bir kültürel tınıya dokunmaktır. Portekizce yerini yavaşça İspanyolcanın o sıcak ve coşkulu melodisine bırakırken, trenimiz yeni bir ülkenin topraklarında gururla yol alır. İber Yarımadası'nın bu geçiş koridorunda seyahat etmek, insanın tarih boyunca kurduğu o muazzam ulaşım ağlarına saygı duymasını sağlar. Doğanın sunduğu engebeli yolları, demir ağlarla aşan insan azmi, bu coğrafyada en somut haliyle karşımıza çıkar. Tren pencerelerinden süzülen akşam güneşinin o tatlı ve altın sarısı ışıkları, vagonların ahşap detaylarına vurarak huzurlu bir sıcaklık yaratır. Bu anlar, modern dünyanın hızlı tüketim kültürüne inat, yavaş seyahat etmenin o asil felsefesini kalbimize işler. İspanya sınırını geride bırakıp, ülkenin geniş ve güneşle yıkanan sarı düzlüklerine adım attığımızda, manzara tamamen değişir. Endülüs esintilerinin ulaştığı bu sıcak ve kurak topraklar, tarihi kaleleri ve kızıl tepeleriyle yolculuğumuza mistik bir hava katar. Madrid'in hareketli ama bir o kadar da tarihi tren garları, bizi Avrupa'nın kalbine doğru taşıyan en önemli demiryolu kavşaklarından biridir. Rayların üzerinde akan bu kadim coğrafya, insanlığın ortak mirasının ve kültürlerin nasıl birbirine narin bağlarla bağlandığının en güzel kanıtıdır. Madrid'in görkemli istasyon binasından ayrılan trenimiz, İspanya'nın kuzeyindeki o engebeli ve kayalık dağ geçitlerine doğru tırmanışa geçer. Yüksek tepelerin zirvelerinde süzülen beyaz bulutlar, penceremizin hemen dışında adeta masalsı birer dev gibi yükselir. Bu dağlık coğrafyayı aşarken, mühendisliğin doğayla olan o dengeli ve saygılı diyaloğuna
bir kez daha hayran kalırsınız. Trenin güçlü lokomotifinden yükselen hafif motor sesi, dağların o derin ve asırlık sessizliğinde yankılanarak kaybolur. İspanyol köylerinin kırmızı kiremitli damları ve daracık sokakları, trenimizin pencerelerinden akan birer film şeridi gibi gelip geçer. Yerel halkın trenin geçişini izlerken sergilediği o dost canlısı el sallamalar, yolculuğumuza tarifsiz bir sıcaklık katar. Bu topraklarda geçen her bir saat, bizi Avrupa'nın o köklü ve renkli tarihine biraz daha yakınlaştırır. İber düzlüklerinin o sonsuz sarı sıcaklığı, kuzeye yaklaştıkça yerini yavaşça serin ve taze bir dağ havasına bırakır. İber Yarımadası'nı başarıyla aşan trenimiz, görkemli Pirene Dağları'nın eteklerinden süzülerek Fransa'nın yeşil vadilerine yumuşak bir giriş yapar. Fransa şatolarının ve uçsuz bucaksız üzüm bağlarının süslediği bu yeni rota, adeta bir sanat galerisinde seyahat ediyormuş hissi uyandırır. Paris'in o meşhur ve büyülü garlarına ulaştığımızda, akşamın ilk ışıklarının şehirle yaptığı o harika dans bizi karşılar. Burada tren değiştirmek sadece sıradan bir ulaşım hamlesi değil, aynı zamanda Avrupa'nın o köklü estetik anlayışına dokunmaktır. Fransa'nın kalbinde seyahat ederken her bir istasyonun asırlık mimarisi ve taş duvarları bize geçmişin asil yaşanmışlıklarını fısıldar. Tren vagonlarında sunulan taze kruvasan kokusu ve hafif Fransız melodileri yolculuğumuza zarif bir estetik katar. Sen Nehri boyunca uzanan raylar, suyun sakin akışıyla trenimizin ritmine harika bir uyum içinde birleştirir. Paris'in o hareketli ama bir o kadar da romantik garlarında bekleyen insanlar, bu büyük demiryolu ağının yaşayan en canlı parçalarıdır. Paris'ten hareket eden yeni trenimiz, Batı Avrupa'nın o kusursuz ve son derece modern demiryolu ağları üzerinde adeta bir rüzgar gibi eser. Kuzeye doğru ilerlerken geniş tarım arazileri ve düzenli orman alanları Fransa'nın nedenli dengeli bir coğrafyaya sahip olduğunu gösterir. Pencereden akan bu yeşil derya, insanın gözünü yormayan ve zihnini tamamen dinlendiren doğal bir terapi gibidir. Batı Avrupa'nın bu uygar ve sakin yüzü, bizi doğunun o bilinmez ve gizemli topraklarına taşımadan önceki son dingin duraklarımızdan biridir. Almanya sınırını geçip meşhur Ren Nehri boyunca ilerlerken, yemyeşil çam ormanları ve nehir kenarındaki masalsı şatolar bizi selamlar. Nüfus ve ekonomik veriler gibi durağan konuların ötesinde, bu coğrafyanın asıl zenginliği, ormanlarının o derin felsefi sessizliğinde saklıdır. Alman köylerinin düzenli ahşap mimarisi ve tren pencerelerine vuran tatlı akşam güneşi, yolculuğumuza huzurlu bir ritim kazandırır. Burada rayların üzerinde süzülen tren, insana doğanın ve insan elinin ortaklaşa yarattığı o kusursuz düzeni hissettirir. Ren Vadisi'nin o puslu sabahlarında, trenimizin pencerelerinden süzülen nehir manzarası, insanın ruhuna tarifsiz bir dinginlik aşılar. Suyun üzerinde yavaşça ilerleyen yük gemileri ve nehir kıyısındaki bisiklet yolları, hayatın ne kadar organize aktığını gösterir. Almanya'nın bu gelişmiş demiryolu sistemi, bizi hiç aksamayan bir saat gibi büyük bir titizlikle doğuya doğru taşımaya devam eder. Her bir istasyonda durup kalkan tren, modern mühendisliğin ve disiplinin yeryüzündeki en somut göstergelerinden biridir. Alman kırsalının o düzenli ve yemyeşil tarlaları arasından geçerken, gökyüzünde süzülen rüzgar güllerinin yavaş dönüşünü izleriz. Çevreye duyarlı bu modern teknolojiler, doğanın sunduğu sınırsız güçle uyum içinde yaşamanın en güzel yollarından biridir. Tren vagonumuzun içindeki sessizlik, sadece dışarıdaki rüzgarın hafif uğultusu ve rayların ritmik sesiyle bölünür. Bu sakin geçiş dönemi, bizi Orta Avrupa'nın o tarihi ve hüzünlü topraklarına doğru adım adım yaklaştırır. Orta Avrupa'nın kalbinden doğuya doğru süzülürken,
Polonya'nın geniş düzlükleri ve melankolik çam ormanları bizi karşılar. Varşova'nın o küllerinden yeniden doğan tarihi sokakları, trenimizin pencerelerinden hüzünlü ve asil birer silüet olarak geçer. Peki siz, günlerce süren bu tren yolculuğunda her sabah bambaşka bir ülkenin güneşiyle uyanmanın ruhunuzda nasıl bir özgürlük hissi yaratacağını hayal edebiliyor musunuz? Farklı dillerin, farklı kokuların ve farklı insan yüzlerinin bir tren camında eriyip gitmesi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmanızı çok isteriz. Polonya'nın bu düz ve tarımsal coğrafyası, asırlar boyunca büyük göçlerin ve tarihi orduların geçiş güzergahı olmuştur. Toprağın derinliklerinde saklı kalan bu tarihi yaşanmışlıklar, tren yolculuğumuz sırasında zihnimizde sessizce canlanır. Geniş düzlüklerde esen serin kuzey rüzgarı, trenimizin pencerelerini hafifçe sarsarak bize coğrafyanın o sert yüzünü hatırlatır. Polonyalı ailelerin evlerinin pencerelerinden süzülen sıcak sarı ışıklar, bu soğuk akşamda kalbimizi ısıtan en güzel detaydır. Polonya sınır kapısını geride bırakıp, Belarus'un uçsuz bucaksız ve puslu ormanlarına doğru ağır adımlarla yol alıyoruz. Doğu Avrupa'nın bu izole toprakları, ahşap köy evleri ve dondurucu nehirleriyle adeta zamanın içinde donmuş birer tablo gibidir. Trenimizin pencerelerine çarpan soğuk çiğ damlaları, bizi kuzeyin o sert ama bir o kadar da büyüleyici iklimine yavaşça hazırlar. Sınır geçişlerindeki o eski ve ciddi askeri kontroller, Soğuk Savaş döneminin o mistik havasını zihnimizde yeniden uyandırır. Belarus kırsalında ilerleyen trenimiz, yol boyunca neredeyse hiç değişmeyen devasa huş ağacı ormanlarının arasından geçer. Bu beyaz gövdeli ağaçların yarattığı sonsuz görsel ritim, insanda hipnotik bir meditasyon etkisi uyandırır. Yolculuğun bu bölümü, modern dünyanın o yorucu iletişim ağlarından tamamen yalıtılmış olduğumuz en izole dönemdir. Sessizliğin ve doğanın kendi dilinin hakim olduğu bu topraklarda sadece kendimizle ve rayların sesiyle baş başa kalırız. Ve nihayet bu destansı yolculuğun en büyük ve en görkemli istasyonu olan Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaşıyoruz. Kızıl Meydan'ın ve tarihi Kremlin Sarayı'nın asil silüeti, şehrin o soğuk havasına inat, tüm ihtişamıyla gökyüzünü süsler. Moskova'nın birer sanat müzesini andıran o görkemli yeraltı ve yerüstü tren istasyonları, insanı adeta tarihi bir masalın içine çeker. Burada bizi Sibirya'nın dondurucu tundralarından aşırıp Asya'ya taşıyacak olan efsanevi Trans-Sibirya trenine binmek için sabırsızlanıyoruz. Moskova'nın o hareketli ve devasa garlarında, Rusya'nın dört bir yanından gelen farklı insan yüzleriyle karşılaşırız. İstasyon binalarının yüksek tavanlarındaki mozaikler ve avizeler, ülkenin sanata ve estetiğe verdiği o asil değeri gözler önüne serer. Trenimizin kalkış saati yaklaştıkça, gardan yükselen o güçlü düdük sesi, yolculuğumuzun en görkemli döneminin başladığını müjdeler. Vagonumuza yerleşip dışarıdaki karlı gara bakarken, önümüzde uzanan o dondurucu ve gizemli Sibirya düzlüklerini düşünürüz. Trans-Sibirya Demiryolu, insan elinden çıkmış en büyük ve en inanılmaz mühendislik harikalarından biri olarak raylar üzerinde uzanır. Moskova'dan hareket eden bu efsanevi tren, Rusya'nın o uçsuz bucaksız steplerini ve ormanlarını 8 zaman dilimi boyunca kesintisiz aşar. Vagonların içindeki o kendine has çay kokusu ve geleneksel semaverlerden yükselen hafif buhar, yolculuğumuzun en sıcak dostu haline gelir. Dışarıdaki eksi 30 derece dondurucu soğuğa inat, vagonun içindeki o huzurlu ve samimi ortam insanı tamamen sakinleştirir. Sibirya'nın bu devasa ray hattı üzerinde günler boyunca seyahat etmek, insanın kendi iç dünyasında derin felsefi sorgulamalar yapmasını sağlar. Trenin ritmik tıkırtısı, dışarıdaki beyaz boşlukla birleşerek adeta zamanı ve mesafeleri tamamen anlamsızlaştırır.
Vagon arkadaşlarımızla paylaştığımız o sıcak çaylar ve yarım yamalak dillerle kurulan dostluklar, insanlığın ortak ruhunu bize hissettirir. Bu uzun yolculuk bize hayatın aslında varılacak bir hedef değil, o yolun kendisi olduğunu öğreten en asil öğretmendir. Gecenin zifiri karanlığı Sibirya büzlüklerinin üzerine çöktüğünde, trenimizin güçlü farları rayları birer parıldayan kılıç gibi keser. Gökyüzünde beliren o net ve parlak yıldızlar, şehir ışıklarının olmadığı bu temiz havada adeta üzerimize dökülecekmiş gibi durur. Vagonumuzun sıcak yatağında uzanırken dışarıdaki fırtınanın sesini dinlemek, insana doğanın o vahşi gücü karşısında ne kadar küçük olduğunu hatırlatır. Bu dondurucu yalnızlığın ortasında trenimiz güvenli bir sığınak gibi bizi geleceğe doğru taşımaya devam eder. Günler boyunca pencereden bakıldığında sadece sonsuz huş ağacı ormanlarının uzandığını görmek, insanda hipnotik bir meditasyon etkisi yaratır. Karla kaplı Sibirya taygası, dünyanın en sessiz ve en el değmemiş sığınaklarından biri olarak trenimizi şefkatle kucaklar. Bu beyaz esaret, insanın kendi iç sesini duymasını ve modern dünyanın tüm o anlamsız gürültüsünden arınmasını sağlar. Zamanın tamamen önemini yitirdiği bu benzersiz beyaz boşlukta sadece rayların o monoton ama güven veren sesi yankılanır. Tayga ormanlarının derinliklerindeki vahşi yaşam, tren pencerelerimizden ara sıra süzülen o narin ve gizemli sahnelerle kendisini gösterir. İnsan elinin değmediği bu bakir alanlar, gezegenimizin geçmişteki o ilkel ve temiz dönemine ait yaşayan birer zaman kapsülüdür. Bu devasa yeşil ve beyaz örtüyü izlemek, insana doğada sadece geçici birer misafir olduğumuzu sessizce fısıldar. Trenimiz Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran o meşhur Ural Dağları'nı aşarken, coğrafi bir eşiğe daha dokunuyoruz. Bu dağ sınırını geçmek, sadece fiziki bir engeli aşmak değil, aynı zamanda tamamen farklı bir kültürel dünyaya adım atmaktır. Dağların eteklerindeki küçük madenci kasabaları ve dumanı tüten bacalar, bu sert iklimde hayatta kalmanın o asil mücadelesini anlatır. Ural Dağları'nın görkemli geçitleri, trenimizin güçlü lokomotifinin çıkardığı o beyaz buharla kaplanarak masalsı bir görünüme bürünür. Ural geçitlerinin o sarp ve kayalık yamaçlarında ilerlerken, demiryolu mühendisliğinin asırlık gücüne bir kez daha şahit oluruz. Uçurumların kenarına özenle döşenmiş raylar, insanın doğayla olan o amansız ama bir o kadar da saygılı mücadelesinin ürünüdür. Dağların zirvelerinden süzülen erimiş kar sularının oluşturduğu küçük şelaleler, trenimizin pencerelerini serin damlalarıyla selamlar. Bu coğrafi geçiş, yolculuğumuzun Avrupa kısmını tamamen bitirip, bizi Asya'nın o gizemli ruhuna teslim eder. Sibirya'nın derinliklerinde ilerlerken, dünyanın en derin ve en eski tatlı su gölü olan efsanevi Baykal Gölü bizi karşılar. Kış aylarında metrelerce kalınlıkta mavi bir buz kütlesine dönüşen bu göl, doğanın yeryüzündeki en kutsal tapınaklarından biridir. Tren penceremizden gölün o sonsuz ve berrak buz aynasını izlemek, insana evrenin o muazzam gücü karşısında derin bir saygı hissettirir. Baykal'ın soğuk sularından yükselen o mistik enerji, ruhumuzu arındıran o yolculuğumuzu unutulmaz kılan en güzel duraktır. Gölün kıyı kısmı boyunca uzanan demiryolu hattı, bize Baykal'ın o büyüleyici güzelliğini saatler boyunca kesintisiz izleme fırsatı sunar. Buzun altında saklı kalan o derin mavi çatlaklar, adeta doğanın kendi eliyle çizdiği soyut birer sanat eseridir. Gökyüzündeki bulutların göle yansıyan beyaz silüetleri, suyun yüzeyinde gerçeküstü bir derinlik algısı yaratır. Bu mistik manzara karşısında durup sadece sessizliği dinlemek, insanın kendi yaşamını yeniden sorgulamasına vesile olur. Sibirya'nın bu zorlu şartlarında yaşayan o dirençli ve güler yüzlü insanlar, tren istasyonlarında bizi büyük bir sıcaklıkla karşılar.
İstasyonlarda satılan ev yapımı sıcak börekler ve tütsülenmiş Baykal balıkları bu dondurucu yolculuğun en lezzetli ikramlarıdır. Farklı kültürlerin ve etnik kökenlerin bu zorlu coğrafyada nasıl büyük bir uyum ve hoşgörü içinde yaşadığına tanıklık ediyoruz. Onların bu sade ve doğayla barışık yaşam tarzı, modern dünyanın o sınırsız tüketim hırsına karşı en güzel felsefi cevaptır. İstasyon platformlarında yükselen o hafif buhar ve insanların dillerindeki o lirik Rusça tınılar, belgeselimize sıcak bir insan hikayesi katar. Zorlu doğa şartlarına karşı geliştirilen bu samimi komşuluk ilişkileri, insanlığın hayatta kalma gücünün en güzel kanıtıdır. Her bir durakta vedalaşırken edilen o samimi teşekkürler ve iyi yolculuklar dilekleri, vagonumuzun içini ısıtmaya devam eder. Bu kısa temaslar, bize sınırların ve mesafelerin aslında insanları ayıramayacak kadar yapay olduğunu gösterir. Yolumuz Sibirya'dan güneye, Moğolistan'ın o uçsuz bucaksız ve rüzgarlı bozkırlarına doğru kıvrılarak devam ediyor. Sınırı geçtiğimiz an, huş ağaçlarının yerini gökyüzüyle birleşen sonsuz yeşil ve sarı düzlükler alır. Ufuk çizgisinde tek tük beliren geleneksel Moğol çadırları, yani gerler, bu göçebe kültürün en asil ve en eski simgeleridir. Burada doğa o kadar büyüleyici ve el değmemiştir ki, insan kendisini tamamen zamansız bir rüyanın tam ortasında hisseder. Peki siz, hiçbir sınırın ve duvarın olmadığı bu sonsuz bozkırlarda, sadece atınızla birlikte gökyüzünün altında yaşamayı ister miydiniz? Modern şehirlerin o sıkışık apartmanlarından kurtulup sadece rüzgarın sesini dinleyerek bir çadırda uyanmak, sizce de ruhunuza ilaç gibi gelmez miydi? Bu asırlık göçebe yaşam tarzının insan ruhuna vaat ettiği o sınırsız özgürlük hakkındaki felsefi düşüncelerinizi yorumlarda okumayı çok isteriz. Çünkü Moğolistan bozkırları, insanın doğayla olan o kopuk bağını yeniden onarması için yeryüzündeki en güçlü sığınaktır. Bozkırın ortasında serbestçe koşan yabani at sürülerinin o görkemli görüntüsü, tren pencerelerimizden izleyebileceğimiz en özgür sahnelerden biridir. Atların nallarından kalkan toz bulutu, gün batımının o kızıl ışıklarıyla birleşerek adeta görsel bir şölen yaratır. Bu topraklarda yaşayan insanların atlarla kurduğu o kutsal ve kadim bağ, göçebe felsefesinin temel taşını oluşturur. Moğolistan'ın bu el değmemiş doğası, bize özgürlüğün aslında ne kadar sade ve doğal bir şey olduğunu hatırlatır. Moğolistan'ın başkenti Ulanbator, göçebe gelenekleriyle Sovyet döneminin o heybetli mimarisini harmanlayan son derece sıra dışı bir şehirdir. Şehrin modern binalarının hemen yanında yükselen Budist tapınakları, doğunun o mistik ve dingin felsefesini sessizce fısıldar. Trenimiz bu istasyonda kısa bir mola verirken, çöl rüzgarının getirdiği o hafif tuz ve toprak kokusunu içimize çekiyoruz. Ulanbator'dan ayrılıp Çin sınırına doğru ilerlerken, Gobi Çölü'nün o büyüleyici sarı kum tepeleri penceremizi süslemeye başlar. Gobi Çölü'nün sonsuz sarı kumları, rüzgarın yön vermesiyle her saniye değişen harika dalga desenleri oluşturur. Bu kızgın çölün ortasında ilerleyen trenimiz, doğanın bu amansız sıcağına karşı güçlü klimasıyla bize serin bir sığınak sunar. Ufukta ara sıra beliren deve kervanları, İpek yolunun asırlık ticaret hatlarının hala yaşadığını bize sessizce hatırlatır. Gobi'nin bu büyüleyici yalnızlığı, yolculuğumuzun en sıcak ve en gizemli coğrafi dönemlerinden biridir. Çin sınırına ulaştığımızda, rayların genişlik farkı nedeniyle trenimizin vagonlarının tekerlekleri özel bir hangarda devasa krikolarla tek tek değiştirilir.
Tren vagonlarımızın havada asılı kaldığı o saatler, yolculara bu büyük teknik işbirliğini yakından izleme fırsatı sunar. Tekerleklerin değişmesiyle birlikte, Çin'in o devasa ve hızlı demiryolu hatlarında seyahat etmeye tamamen hazır hale geliriz. Bu işlem, tren seyahatlerinin tarih boyunca üstlendiği o birleştirici rolünde en büyük kanıtıdır. Sınır hangarlarından yükselen o metalik çekiç sesleri ve mühendislerin koordineli çalışmaları, insan zekasının sınırları nasıl aştığını gösterir. Vagonlarımızın yeni tekerlek setlerine oturmasıyla birlikte, rayların üzerindeki o pürüzsüz akış yeniden başlar. Çin sınır yetkililerinin o disiplinli ve hızlı gümrük kontrolleri, seyahatimizin bu yeni aşamasına sorunsuz girmemizi sağlar. Çölün sarı sıcağı geride kalırken, Çin'in dağlık bölgelerine doğru hızla tırmanmaya başlarız. Çin'in o dik ve dumanlı dağ geçitlerinden aşağı doğru süzülürken, Antik Çin Seddi'nin bazı görkemli kalıntıları uzaktan bizi selamlar. Dağ sırtları boyunca uzanan bu taş dev anıt, insanın doğayı savunmak ve sınırlarını çizmek için gösterdiği o büyük azmin kanıtıdır. Tren penceremizden bu tarihi yapıyı izlemek, bizi asırlar öncesinin hanedanlık mücadelelerine doğru felsefi bir yolculuğa çıkarır. Çin dağlarında yükselen bu heybetli duvar, doğanın gücü karşısında insanın gösterdiği o büyük sabrın ve emeğin en somut göstergesidir. Dağların zirvelerini kaplayan o yoğun beyaz sis tabakası, çam ağaçlarının dalları arasından süzülerek gizemli bir atmosfer yaratır. Çin'in bu dağlık iç kesimleri, geleneksel mürekkep resimlerindeki o puslu manzaraları gerçeğe dönüştürür. Lokomotifimizin dağ tünellerine girip çıkarken çıkardığı o tok ses, kayalık vadilerde yankılanarak kaybolur. Her bir tünelden çıkışımızda bizi bambaşka bir yeşil vadi ve akan, coşku dolu nehirler karşılar. Ve nihayet, Doğu'nun o devasa ve her an hareketli metropolü olan Çin'in başkenti Pekin'e büyük bir heyecanla ulaşıyoruz. Yasak şehrin asırlık tapınaklarıyla gökyüzünü delen fütüristik modern gökdelenler, şehirde harika bir tezat oluşturur. Pekin'in tarihi sokaklarındaki o geleneksel çay seremonileri ve mistik tütsü kokuları bizi binlerce yıllık bir tarihin içine davet eder. Burada kısa bir dinlenmenin ardından bizi güneye, Vietnam sınırına doğru taşıyacak olan yeni trenimize doğru geçiş yapıyoruz. Pekin'in o devasa ve son derece organize tren istasyonu, her gün milyonlarca insanı taşıyan dev bir karınca yuvasını andırır. İstasyon içerisindeki modern tabelalar ve hızlı geçiş turnikeleri, teknolojinin hayatı nasıl kolaylaştırdığının kanıtıdır. Yeni trenimizin o konforlu vagonuna yerleştiğimizde, güneye doğru yapacağımız bu son büyük etabın heyecanını yaşarız. Trenimiz istasyondan sessizce ayrılırken, Pekin'in parıldayan gökdelenleri arkamızda yavaşça süzülerek kaybolur. Çin'in o inanılmaz hızlı ve modern demiryolu ağları üzerinde seyahat etmek, adeta zamanın ötesine geçmek gibidir. Kuzeyin o soğuk ve endüstriyel düzlükleri, yerini yavaş yavaş güneyin o nemli, sıcak ve tropikal coğrafyasına bırakır. Penceremizden akan devasa nehirler, pirinç tarlaları ve bambu ormanları, Asya'nın o gizemli ve uykulu ruhunu gözler önüne serer. Bu hızlı geçiş, modern teknolojinin insanı doğadan koparmadan nasıl birleştirebileceğinin de en güzel göstergesidir. Güneye doğru ilerledikçe havadaki nem oranı artar ve rüzgar daha ılık, daha şefkatli esmeye başlar. Çin'in o meşhur kireç taşı tepeleri, yani karstik dağlar, puslu havanın içinden birer masal devi gibi yükselir. Pirinç tarlalarında geleneksel şapkalarıyla çalışan yerel çiftçiler,
bu toprakların binlerce yıllık asil ve sessiz emeğini temsil eder. Trenimizin pencerelerine vuran bu tropikal yağmur damlaları, seyahatimize bambaşka bir şiirsel ve dingin hava katar. Kastik Dağların o dik ve engebeli silüetleri, akşamüstü çöken sisle birlikte adeta gerçeküstü bir dünyaya aitmiş gibi görünür. Bu dağların eteklerindeki küçük göletlerde yüzen yabani ördekler, doğanın kendi içindeki o sakin huzurunu yansıtır. Vagonumuzun içindeki loş ışıklar, dışarıdaki bu mistik manzarayla birleşerek yolculara harika bir dinginlik sunar. Asya'nın bu sıcak ve nemli kalbi, yolculuğumuzun son etabına yaklaştığımızın en belirgin coğrafi işaretidir. Çin'in güneyindeki Guangxi eyaletinin o yeşil ve sulak vadileri, yeryüzündeki en huzurlu manzaralardan birini sunar. Nehirlerin üzerinde basit bambusallarla sessizce ilerleyen balıkçılar, doğanın dingin ritmiyle tam bir uyum içinde yaşarlar. Trenimizin hızı bu dağlık bölgelerde yavaşlarken, doğanın o harika seslerini ve kuş çığlıklarını duymak mümkündür. Bu kutsal coğrafya, insanın ruhunu dinlendiren ve onu yapay kaygılardan tamamen arındıran adeta sessiz bir sığınaktır. Vietnam sınırına yaklaştıkça bu destansı seyahatin sonuna gelmenin getirdiği o tatlı hüzün ve heyecan tüm içimizi kaplar. Sınır kasabası olan Pingxiang'da yapılan son gümrük kontrolleri bizi Güneydoğu Asya'nın o sıcak ve renkli dünyasına bağlar. Portekiz'in o soğuk okyanus kıyısından başlayıp buralara kadar kesintisiz gelmek, insanın kendi sınırlarını aşmasının da hikayesidir. Sınır çizgisini geçen trenimiz artık Vietnam'ın o yeşil, nemli ve hayat dolu topraklarında gururla ilerlemektedir. Ve nihayet 17.000 kilometrelik bu inanılmaz maceranın son durağı olan Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye büyük bir gururla ulaşıyoruz. Hanoi Tren Garı, tarihi Fransız kolonyal mimarisiyle bizi karşılayan, yaşanmışlık kokan son derece asil bir istasyondur. Trenden indiğimiz an, şehrin o meşhur taze kahve kokusu ve hareketli sokak gürültüsü bizi sıcak bir kucaklamayla karşılar. Bu tarihi garda durup arkamıza baktığımızda, geride bıraktığımız kıtaların ve kültürlerin o muazzam zenginliğini hissediyoruz. Hanoi, daracık tarihi sokakları, sakin gölleri ve asırlık Budist tapınaklarıyla insanın başını döndüren mistik bir Güneydoğu Asya cennetidir. Şehrin tam ortasından geçen ve evlerin kapılarına sadece birkaç santimetre uzaklıkta olan o meşhur tren sokağı buranın simgesidir. Yerel halkın trenin geçiş saatine göre yaşamını düzenlemesi, insan ve demiryolunun kurduğu o en sıra dışı ve güzel uyumdur. Bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki seyahatlerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.